Ortaya koyduğu yenilikçi teknolojik ürünlerle çok sayıda ülkenin yakından takibi aldığı Türk savunma sanayi yeni teslimatlar için gün sayıyor. Her biri alanında ciddi üstünlükler barındıran silah ve araçlarla Türk ordusu karada, havada ve denizde muazzam bir üstünlüğü de ele geçirmiş olacak. Tabii bu teslimatlar askerin elini güçlendirirken dışarıya olan bağımlılığı azaltarak milyarlarca dolarlık ihracatın da kapısını aralayacak. Savunmadaki Türkler programı yeni yıla sayılı günler kala 2022 yılında teslimatı yapılacak silah ve araçları gündemine aldı. Listenin başında bu yıl sonunda hizmete alınması planlanırken ufak bir sarkmayla 2022 yılının başında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi planlanan Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yer alıyor. Denize indirilen 232 metrelik dev gemide sona gelindi. Gerekli olan donanımların tamamlanmasının ardından geminin Akdeniz'de göreve başlaması bekleniyor. 3 adet Savaş Harekat Merkezi'nin yer aldığı gemide 1223 personelin yanı sıra 30 adet hava aracı da taşınacak. Bu hava araçlarının çoğunluğunu ise Türk İHA ve SİHA'ları oluşturacak. Söz konusu teslimatla Türkiye, dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biri haline dönüşecek. ABD'nin vermemesi üzerine Rusya'dan satın alınan ve krize yol açan hava savunma füze sisteminde dışa olan bağımlılığı sona erdirecek bir kritik teslimat için daha geri sayım başladı. Hisar projesi kapsamında bu yıl içinde yapılan Hisar A+ hava savunma füze sistemi teslimatlarının ardından sıra Hisar O+'ya geldi. 2022 yılında teslimatları planlanan sistemle Türkiye S-400 ve Patriot'lara alternatif olarak ortaya çıkacak olan hava savunma füze sistemi Siper'e de bir adım daha yaklaşmış olacak. Hisar O füzesi daha da geliştirilmiş Hisar O+ olarak revize edilmiş, bu geliştirme faaliyetlerinin ardından kızılötesi arayıcı başlığa sahip füzenin menzili 25 kilometreye çıkarılmıştı. Öte yandan alçak irtifa radar sistemi projesinin ilk ürünü de önümüzdeki yıl envantere alınacak. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçlarına binaen Aselsan tarafından geliştirilen sistem, savaş uçağı, helikopter, İHA, Stealth uçak ve antiradyasyon füzelerine karşı etkili olacak. Mobil bir yapıda geliştirilen EİR'in alçak irtifadan gelecek düşük radar kesit alanına sahip hedeflerinin tespitini de gerçekleştirmesi bekleniyor. Sistem ayrıca yakınlarında konuşlanmış hava savunma sistemleriyle de entegre olabilecek. Havadan bağımsız tahrik sistemine sahip 6 adet U-214 sınıfı denizaltı gemisi için de üretime başlandı. Denizaltılar gelecek yıldan itibaren 2027 yılına kadar peş peşe denize indirilecek. Bu denizaltılardan TCG Piri Reis'in 2022 yılı içerisinde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilmesi planlanıyor. Denizlerde radarlara yakalanmadan sessiz sedasız hareket edecek denizaltılar, istihbarat ve keşiflerin yanı sıra gemilerin güvenliğini de sağlayacakken olası tehditlere karşıysa dünyadaki en yıkıcı güce sahip silah platformlarına sahip olması nedeniyle sahadaki tüm dengeleri de değiştirebilecek. T-929 ağır sınıf taarruz helikopteri projesinde kullanılacak motorlar için de sözleşme yürürlüğe girdi. Avans ödemesinin yapılmasıyla projede T-0'ın başladığı belirtilirken Ukrayna'dan alınacak motorlarla Atak 2 prototipinin 2022'nin başlarında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi planlanıyor. Bu çerçevede motorların daha erken bir tarihte teslim edileceği belirtildi. 14 adet turboşaft motoru kapsayan proje kapsamında aynı zamanda bazı parçaların Türkiye'de üretimi de söz konusu. TUSAŞ'la yapılan anlaşma bu opsiyonu da kapsıyor. PNSS tarafından geliştirilen zırhlı amfibi hücum aracı Zaha'da 2022 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine girecek. Çok maksatlı amfibi hücum gemisi TCG Anadolu'da kullanılmak üzere üretilen Zaha, bir amfibi çıkarma operasyonu esnasında gemiyle sahil arasındaki mesafeyi en hızlı şekilde alabilme kabiliyetine sahip araç olarak ifade ediliyor. Araç olası bir deniz harekatında gemilerden denize indirilerek askerlerin karaya güvenli bir şekilde çıkarma yapmasını sağlıyor. 8,3 metre uzunluğunda ve 3,3 metre genişliğindeki araç %60 dik eğimde tırmanma yapabilirken %40 yan eğimde ise tutunabiliyor.
denizaltı savaş yönetim sistemlerinde yurt dışına bağımlılık da 2022 yılında sona eriyor. Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi ilk denizaltılara entegre edildi. Deniz kabul testlerinin tamamlanmasından sonra Müre'nin 2022'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanımına sunulması hedefleniyor. Yerli ve milli olarak üretilen M2 uçak savar silahında son testler yürütülüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 2022'de teslim edilmesi planlanan silah, dünyadaki emsalleri arasında en iyileri arasına şimdiden adını yazdırmış durumda. 6 kilometreye kadar etkili menzili olan silah, dakikada 650 mermi atabiliyor. Geri tepmeyi de hafifleten bir sistemle üretilen silaha şimdiden 1000'e yakın sipariş de gelmiş durumda. Türk tipi hücum bot projesinde ilk prototipin inşa süreci de 2022 yılında başlayacak. Türk tipi hücum bot projesi özellikle Adalar Denizi ve Doğu Akdeniz'de hücum botları aktif olarak kullanılan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için hayati öneme sahip. Türk tipi hücum botlar etkin manevra kabiliyeti, yüksek vuruş gücü ve taşıyacağı milli sistemlerle denizlerde Türkiye'nin menfaatlerinin korunmasına katkı sağlayacak. Türkiye, A400M uçağı projesinde Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere ve İspanya ile birlikte 6 katılımcı ülke arasında yer alıyor. Tasarım ve üretiminde TUSAŞ'ın yer aldığı proje kapsamında Türkiye, toplam 10 adet A400M uçağını 2022 yılı başına kadar envanterine katacak.